Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenlerim, bugün sizlerle budama nasıl olmalı diye bir video paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman budama videoları paylaşıyoruz. Tabii ki orada budamadan çok belki budama nasıl olmalı, ne zaman olmalı şeklinde şeyleri konuşuyoruz. Ama bundan sonra da budama videoları paylaşmayı düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle budamadan önce budamaya hazırlık olması açısından, bir de videolarımı çok uzatmamak için budama ile ilgili bir takım bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii öncelikle budama ne zaman yapılmalı? İsterseniz oradan başlayalım. Şimdi tabii ki herkes bir şekilde budamasını yapıyor. Bir kere tabii biz de kendimiz bildiğimiz bilgileri dikkate alarak ağaçlarımızı buduyoruz. Herkesin tabii bir de tarzı var. Ama bir de bilimsel gerçekler var ya da kültürümüz var, budama kültürü var. Yine eski budama ile ilgili büyüklerimizden gelen bir takım bilgiler var. Tabii ki onu birleştirmek lazım. Yani harmanlamak lazım. Yani belki geleneksel budama yöntemiyle bilimsel yöntemi yani karıştırıp harmanlayıp belki de bir sentez oluşturmak lazım. Ben genelde bunları dikkate alıyorum ve bunları da sizlere tavsiye ediyorum. Tabii yapar ya da yapmaz. O sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi tabii bunlardan birincisi geleneksel deyince şuradan başlamak istiyorum. Tabii ben genelde tabii bahçem de küçük, onun da etkisi var. Ben ağaçlarımı budama işlerini, yani aşılama işlerini, ekim dikim hasat işlerini, yani mümkün olduğu kadar tabii ki ayın eskisinde yapmaya çalışıyorum. Peki niçin ayın eskisinde yapmak lazım? Şimdi onu kısaca şöyle izah edeyim. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Yani ayın eskisinde ağaçtaki bir takım şeyler, yani sular, su, enerji, vitamin, mineral neyse bunlar ayın eskisinde köklere gidiyor. Dolayısıyla biz eskisinde budama yaparsak bu köklerde olan su, vitamin, mineralleri kesip atmamış oluyoruz. Yani dolayısıyla ağaçlarımıza bu faydalı bir şey. Yani ağaçtaki enerjiyi, herhalde vitamini, minerali neyse ağaç için gerekli olan şeyleri hiç kimse tutup atmaz. Buna dikkat etmek lazım. Peki ayın eskisi tabii diyoruz ama ayın eskisi ay takvimine göre, yani son 10 gününde aslında bu işleri yapmak lazım. Yani işte şu anda hangi aydayız? Şu anda Şaban ayındayız. Yani şu anda bugün tam bilmiyorum ama Ramazan'a çok bir süre kalmadı. 4-5 gün. Yani 4-5 gün budama yapabiliriz. Tabii büyük bahçesi olanlar buna dikkat edemeyebilir. Birinci mesele bu ayın eskisi meselesi. İkincisi ise ağaçlar yaprağını döktükten sonra budama yapmak lazım. Niçin? Yine aynı deminki az önce söylediğim
meseleye benzer bir mesele. Çünkü ağaçların yapraklarında ne var? Yine vitamin, mineral, bir takım ağaç için faydalı besinler var. Yeşilken budama yaptığımız zaman yine onları da çöpe atmış oluyoruz. Onun için yeşilken ağaçlarımızı mümkünse budama yapmıyoruz. Yani acil bir durum olur, o budama yapabiliriz. Mesela ağaç hasta olur yazın, kesebiliriz, yani ağacı canlandırmak için yapılabilir. Ama bunun dışında yeşilken ağaçlar, yani yaprağını dökmemişse budama yapmıyoruz. Yani en az ağaçlar yaprağının 3/4'ünü dökmeli, yani budama yapabilmek için. Bir de budama yapmak için tabii kışı beklemek lazım. Kışı beklemek derken tabii ki soğuk bölgelerde, yani don olayı olan yerlerde don olayına da dikkat etmemiz lazım. Mesela Ege'de, Akdeniz'de, yani sahil kesimlerinde, Marmara'da kışın, yani Kasım ayından Şubat'a kadar budama yapılabilir. Çünkü oralarda don olayı olmuyor. Ama iç kesimlerde, Doğu Anadolu gibi, İç Anadolu gibi bölgelerde don olayını, hava durumunu takip etmek lazım. Yani Şubat sonu gibi, Mart ayı gibi oralarda tabi budama yapmak lazım. Şimdi ben tabi tam bilemiyorum, bölge bölge havalar ne zaman işte eksiye düşüyor ya da sıfırın üstünde hava sıcaklıkları seyrediyor. Onu çiftçilerimiz kendileri takip ederek bir budama takvimi oluşturabilirler. Öncelikle bu hususlara dikkat etmek lazım. Bir diğer mesele, tabi budama dendiği zaman aklımıza ne geliyor? Tabi ağaçlarımızı işte zayıf dalları keserekten, ondan sonra zayıf ve kurumuş dalları keserekten ne yapıyoruz? Ağacımızın bazı dallarına aşırı bir güç gitmesini istiyoruz. O güçlü dallardan da ne yapmak istiyoruz? Kaliteli meyve almak istiyoruz. Tabi bunu sağlamanın yolu da nedir? Ağacımızı, yani güzel meyve almanın yolu ne? Ağacımızı budamak. Ağacı budamak aslında hava ve ışığı yönetmek demektir. Yani ağacımız ışık ve havayı azami bir şekilde budama yaparak almasını sağlamak lazım. Yani ağaçlarımızı budayarak yeterince ışık ve hava almasını sağlamamız lazım. Yani bunu yaptığımız zaman meyvelerimiz daha kaliteli olur ve ağacımız her yıl ne yapar? Meyve tutar. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani mesela ne yapıyoruz? Tabii örnek budama videolarımız var. Tekrardan girmek istemiyorum ama onlara bakılabilir. Yani üst üste binmiş dalları kesmek lazım. İçe doğru gelen dalları kesmek lazım. Yine sürgünlerimizin ucunu keserken mesela içe doğru gelen sürgünün üzerinden değil de dışa doğru giden sürgünün üzerinden keserek ağacımızın şöyle dışa doğru genişlemesini sağlamak lazım. Yine budama yaparaktan ağacımızın, eğer ki makinalı tarım yapıyorsak, yani ağaçlarımızı altını traktörle falan sürüyorsak, yani bakımını traktörle yapıyorsak, traktörlerin gireceği tarzda budama yapmamız lazım. Yine hasat ederken de
hasat işlemlerinin kolayca yapılabilmesi için budamaya dikkat etmek lazım. Mesela yüksek dal bıraktığımız zaman yani onları toplayabilecek miyiz meyveye zarar vermeden? Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Yine tabii budamanın çeşitlerinden bahsedecek olursak genelde hani küçük ağaçlarımızı, fidanlarımızı şekil budaması yapıyoruz. Belli bir forma sokabilmek için yani bir 2-3 yıl, 3 yıl neyse bir 4 yıl, 5 yıl belli bir süre şekil budaması yapıyoruz. Ondan sonra tabii ağacımıza belli bir şekil verdikten sonra ondan sonra ne yapacağız? Meyve budaması yapacağız. Yani daha kaliteli meyve nasıl alırız? Daha fazla kaliteli meyve nasıl alırız? Onu göz önünde bulundurarak ağaçlarımızı budamamız lazım. Bir de gençleştirme budaması dediğimiz tabii budama çeşidi var. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ağaçlarımız yaşlandıysa ne yapmamız lazım? Yine daha fazla verim almak için o yaşlı dalları keserekten yeni genç sürgünler elde ederek ve yine o çıkan genç sürgünlere de yeniden şekil vererek ne yapmamız lazım? Ağacımızı gençleştirmemiz lazım. Yani bu tarz yaptığımız budamaya da biz ne diyoruz? Gençleştirme budaması diyoruz. Yine bir de şunu söylemek istiyorum. Yani tarımsal ilaçlama yapıyoruz. Mesela yaptığımız ilaçların ağacımızın bütün bölgelerine nüfuz etmesi için ne yapmamız lazım? Yani yine budamaya dikkat etmemiz lazım. Özellikle ağaçlarımız yapraklıyken mesela ilacı istediğimiz yere ulaştırmak için de yine budamayı düzgün yapmamız lazım. Özellikle asmalarımızda yani bağlarımızda mesela bazı sürgünleri, üzüm olmayan sürgünleri ne yapmamız lazım? Onları koparmamız lazım ki ilaçlar bütün ağacımızın, asmamızın bütün bölgelerine ulaşsın. Kısaca kıymetli izleyenler, budama ile ilgili bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Yani her videonun başında bunları söylemektense böyle derli toplu kısa bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki eksiklerimiz olabilir. Bazı takipçilerimiz, izleyenlerimiz kıymetli yorumlarını bizlerle paylaşıyorlar. Tabii ki bilmediğimiz şeyler oluyor. Tabii ki bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bu tip yaklaşımlar da hoşumuza gidiyor. Hem ben öğreniyorum hem de kanalımı takip eden insanlar, kişiler bu diğer izleyenlerimizin bilgilerini de almış oluyorlar. Bu da güzel bir durum oluyor. Bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu ara bir de kedimiz var. Yaramaz kedimiz. Şöyle size göstereyim. Hep beni rahatsız etti, durdu. Evet, bu kedi nasıl bir şey diye merak ediyorsanız, evet bu kedi böyle de bir yavru. Evet, hoşça kalın.